Cebindeki darlık canını yakıyor. Zihninde her gece o geçim kaygısı dönüp duruyor. Darlıkta saklanan o sır, aslında tam şu an senin kapını çalıyor. Ay sonu yaklaşıyor. Önünde ödenmesi gereken faturalar, hesaplar, bitmemeyen borç haneleri var. Her sabah gözlerini açtığında bu ayı nasıl bitireceğim endişesiyle uyanıyorsun. Güvendiğin kapıların tek tek kapandığını görüyorsun. Ve o derin sessizliğin ortasında ruhundan şu çaresiz çığlık yükseliyor. Neden ben? Neden hep ben? Ama dur. Sana acı veren o darlığı yanlış okuyorsun. Bu bir ceza değil. Bu videonun sonunda o darlığın sana ne söylediğini anlayacaksın. Sen darlığı sadece cebindeki paranın azalması sanıyorsun. Hesap cüzdanındaki rakamların düşmesi olarak yorumluyorsun. Oysa rızık sadece cebine giren kağıt parçalarından ibaret değildir. Sağlığın bir rızkındır. Kalbindeki huzur bir rızkındır. Aldığın her temiz nefes bir rızkındır. Zira sen bugüne kadar güvenliğini insanların geçici sözlerine bağlamıştın. Şimdi o yapay güvenceler altından çekilince kendini yapyalnız ve korunmasız hissediyorsun. Modern dünya sana sürekli daha fazlasına sahip olman gerektiğini fısıldıyor. Eğer paran yoksa değersizsin. Eğer gücün yoksa yalnız kalmaya mahkumsun diyor. Sen de bu aldatıcı fısıltılara inanıp kendi değerini cebindeki darlıkla ölçüyorsun. İşte en büyük ruhsal yanılgı tam olarak burada başlıyor. Sen darlığı bir mahrumiyet olarak okurken, gökler onu bir arınma vakti olarak hazırlıyor. Darlık, senin dünyevi olanla kurduğun o hastalıklı bağı koparmak için gelen şefkatli bir müdahaledir. Büyük rehber İmam Gazali Hazretleri, İhya-u Ulumiddin eserinin Tevekkül ve Rızık bölümünde bu durumu sarsıcı bir hakikatle açıklar. O der ki, Allah kulunu darlıkla ziyaret ettiğinde aslında onun kalbine misafir olmak istiyordur. Bu ne görkemli, ne kadar derin bir tespittir. Bolluk içindeyken insan farkında olmadan gaflet uykusuna dalar. Cebi doluyken, gücü yerindeyken kalbini dünyalık şeylerle doldurur. İşine güvenir, kendi sınırlı gücüne yaslanır. Ev sahibini, o bedeni şımartır ama kalbinin o asil sahibini unutuverir. İşte o an ilahi merhamet devreye girer. Allah senin o geçici dayanaklarını teker teker elinden alır. Cebini daraltır, kapıları kapatır, seni çaresizliğin o en yalın sınırına getirir. Bunu seni cezalandırmak için yapmaz. Seni o yapay kalabalıklardan kurtarıp sadece ona yönelmen için yapar. Darlık, Allah'ın kuluna, bana dön, benden iste, sığınağın sadece benim deme şeklidir. Sen darlıkla sınanırken aslında en şerefli misafiri, alemlerin Rabbini kalbinde ağırlamaya hazırlanıyorsun. Bizler darlığın içindeyken sanki bu karanlık hiç bitmeyecekmiş gibi hissederiz. Oysa göklerin sahibi kendi kitabında bize bükülmez bir söz vermiştir. İnşirah suresinde ne buyuruyor Yaradan? Şüphesiz her zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluktan sonra değil, tam zorlukla beraber diyor. Yani o sıkıntının tam içinde senin henüz göremediğin bir lütuf gizlidir. Tıpkı acı bir ilacın içinde gizlenen o şifa gibi, darlığın içinde de senin ruhunu büyütecek olan o görkemli genişlik saklıdır. Bakara suresinde ise Rabbimiz o merhamet dolu sınırları şöyle çizer. Allah hiçbir nefse taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Eğer bugün bu darlık senin omuzlarındaysa, bil ki senin ruhun bu yükü kaldırabilecek güçtedir. Sana bu imtihan verildiyse, onunla birlikte o bükülmez sabır ve tevekkül gücü de kalbine üflenmiştir. Rızkı veren de, rızkı daraltan da aynı şefkatli ellerin sahibidir. İmam Gazali'nin öğretisine göre, darlığın ruhuna sunduğu 3 gizli hediye vardır. Birinci hediye, sığınak değişimidir. Sen bolluktayken yönün hep geçici olanlara dönüktü. İnsanlardan yardım bekliyor, dünyalık imkanlara yaslanıyordun.
Darlık geldiğinde o kırık kulpların hepsi elinde kaldı. Gidecek tek bir kapının, sığınacak tek bir limanın kaldığını anladın. Allah. İşte bu yön değişikliği, ruhunun bu dünyada kazanabileceği en nasip duruştur. İkinci hediye, kalp cilasıdır. Gururun, ben hallederim diyen o kibirli egonun kırıldığı andır darlık. İnsan acizliğini fark ettiğinde kalbi yumuşar, kayadan süzülen berrak su gibi durulur. O kibir kalıcı düştüğünde ruhundaki o aldatıcı lekeler temizlenir. Kalbin, ilahi nurun tecelli edeceği temiz bir mabede dönüşür. Üçüncü hediye ise gerçek bereket bilincidir. Darlık çeken insan, bir lokma sıcak çorbanın, huzurla alınan bir nefesin kıymetini anlar. Bollukta göremediğin o ince detaylardaki bereketi, darlıkta fark edersin. Sana kadim kitapların satır aralarından süzülen, ruhuna şifa olacak görkemli bir mini hikaye anlatayım. Kadim zamanlarda bilge ve cömert bir hükümdar yaşardı. Bu hükümdar, ülkesindeki en sadık dostunu ziyaret etmek istedi. Fakat saray arabalarıyla, muhafızlarla, o gösterişli altın kıyafetlerle gitmedi. En güvendiği ulağını, hırpani, yırtık pırtık, toz pas içinde elbiselerle gönderdi. Ulağın eline de ağır, eski demir bir sandık teslim etti. O yoksul adam kapısını çaldığında karşısında o hırpani, tozlu ulak ve elindeki o eski demir sandığı gördü. Yoksul adam evinde yiyecek tek bir lokması olmamasına rağmen o ulağı geri çevirmedi. Onu içeri davet etti, elindeki son bir bardak suyu onunla paylaştı. Ulak tebessüm etti ve o ağır demir sandığı masaya bıraktı. Sandık açıldığında içinden hükümdarın bükülmez mührü ve som altından yapılmış görkemli bir davet parşömeni çıktı. Üzerinde şöyle yazıyordu: "Sana en sevdiğim ulağımı en hırpani kıyafetle gönderdim. Bakalım onu o yoksul görüntüsüne rağmen bağrına basacak mısın diye sınadım. Sen o ulağa hürmet ettin, şimdi sarayımın kapıları senin için sonuna kadar açıldı." İşte senin hayatındaki o geçim darlığı da o hırpani ulağa benzer. Dışarıdan bakıldığında çirkin, yorucu, tozlu görünür. Ama o darlığın içinde hükümdarlar hükümdarı olan Allah'ın sana özel daveti gizlidir. Peki sen o hırpani ulağa nasıl davranıyorsun? İsyanla kapıyı yüzüne mi kapatıyorsun, yoksa rıza ile onu misafir mi ediyorsun? Bu darlık anlarında kalbinde en çok hangi kaygıyı hissediyorsun? Yorumlara dürüstçe, kalbinden kopan o tek cümleyi yaz. Cebin bomboş kaldığında ne fısıldıyorsun? Geçmişin o büyük nurlu ruhları da tam senin yürüdüğün bu çetin yollardan geçti. Hazreti Eyyub'un o sabrını sadece bir hastalık hikayesi mi sanıyorsun? O, malını, mülkünü, tüm rızık kapılarını kaybettiğinde tam senin gibi darlıkla sınandı. Ama o, acısını feryat ederek herkese dökmedi. Cüzdanındaki son kuruşu borca yatırıp evine yürüyerek dönen o yorgun insanı düşün. Bir de cebinde tek bir akçesi olmadığı halde sükunetle tebessüm eden o dervişi. Açlıktan karnına sert taşlar bağlayan ama bunu en yakınından saklayan o ruh nasıl bir zırh örmüştü? İşte sabır, darlığı kabul edip sükûtla beklemektir. Şikayetse, rızkın sahibini kullara şikayet etmektir. Günün sonunda yorgunlukla dökülen o ah feryadı, yönünü bulursa doğrudan Allah nidasına dönüşür. Peki senin göğsünden yükselen o ses, bir isyan mı, yoksa dikey bir teslimiyet mi? Hayatında hiç tam bitti dediğin anda gelen o sürpriz rahatlamayı yaşadın mı? İbni Arabi Hazretleri bize rızkın o dikey ve bilinmeyen yollarını fısıldar. O der ki, her eşik daralırken ruhun için yeni bir geçit zahir olur. Büyük bir iş teklifinden olumsuz yanıt alıp ağlarken, ertesi gün hiç ummadığın bir geçidin önünde kendini bulmak tesadüf müdür? Tam borç çıkmazındayken, yıllar önce verdiğin ve unuttuğun bir borcun aniden sana iade edilmesi tesadüf müdür?
Sana bir mini hikaye. Yalnız bir derviş, heybesindeki son ekmeğini yoldaki aç bir hayvana verdi. Açlıktan halsiz düşüp bir ağacın gölgesinde sükunetle dinlenirken, rüzgar onun tam önüne olgun yemişler döktü. Peki sen neden tek bir geçidin önünde ısrarla bekliyorsun? Göklerin sana hazırladığı o geniş düzlükleri görmemek için neden gözlerini kapatıyorsun? Rızık sadece para değildir. Bazen doğru zamanda karşına çıkan bilge bir dostun tebessümüdür. Göklerin Rezzak isminde darlık yoktur. Darlığa düştüğünde ilk refleksin ne oluyor? Hemen telefon rehberine sarılıp insanlara mı sığınıyorsun? İşlerim çok kötü, hiç param kalmadı diyerek dostlarına sızlanmayı bir rahatlama mı sanıyorsun? İmam Gazali Hazretleri bizi bu büyük gaflete karşı uyarır. O der ki, rızkı vereni kullara şikayet etmek, rızık nehirlerinin önünü tıkayan en keskin hatadır. Yırtık bir heybe düşün. Sen içine ne kadar kıymetli yiyecek doldurursan doldur, o yırtıktan süzülüp yola dökülür ve geriye sadece boşluk kalır. İşte şikayet etmek de o yırtık heybe gibidir. Hayatındaki tüm bereketi sessizce dışarı sızdırır. Derdini insana açan, her geçen gün daha çok yalnızlaşmaya ve ezilmeye mahkumdur. Bu darlık anlarında ne yapmalısın? Sorununu insanlara yük olarak değil, sükunetle alnını secdeye koyarak sadece ona açmalısın. Başkalarından medet ummayı bıraktığında kalbindeki o nurlu güven kapısı kendiliğinden açılır. Çoğu insan tevekkülü yanlış anlıyor. Eylemi bırakıp kenara çekilmeyi, borçlar için hiç gayret etmemeyi tesellim sanıyor. Hiç iş aramayıp evde oturarak kaderimde ne varsa o gelir demek gerçek tevekkül müdür? Sabah dükkanının kepengini açmayıp içeride rızık bekleyen o esnafın düştüğü gafleti düşün. İmam Gazali Hazretleri bu durumu çok net açıklar. Çalışmayı bırakıp her şeyi hazır beklemek tevekkül değil, düpedüz bir tembellik. Vaktiyle bir derviş, rızkını sadece ibadetle kazanacağını sanıp ıssız bir mağaraya sığındı. Günlerce aç kaldı. Dizlerinin dermanı tükendi. Sonunda bilge bir dostu ona fısıldadı. Sen eyleme geçip alın teri dökmedikçe bu mağara sana sadece açlık sunar. Çalışmak ve rızık aramak sünnettir. Sebepleri terk etmekse cehalettir. Sen dükkanını aç, her detayı eksiksiz yap ama benim zekam sayesinde oldu diyerek ruhunu gizli bir kibre esir etme. İşte tevekkül, bedeninle sonuna kadar çalışmak fakat ruhunla sonucu tamamen ona bırakmaktır. Ama sana son bir sır daha vereyim. İbni Arabi Hazretlerinin tecelli öğretisinde gizlenen o görkemli sırra göre, Allah bir kulunun rızkını daralttığında, aslında onun üzerindeki celal tecellisini yoğunlaştırıyordur. Celal yakıcı bir ateştir. Ama o ateş değdiği her şeyi arındırır. Peygamberimiz hasır üzerinde uyumuş, sırtında hasırın izleri çıkmıştı. O yoksul olduğu için mi o hasırda yatıyordu? Hayır. O Yaradan'ın o asil darlık içindeki o görkemli zenginliği seçmişti. Bu hafta sadece şunu dene. Cüzdanına baktığında ya da o neredeyse boşalmış hesap bakiyene denk geldiğinde derin bir nefes al. Gözlerini kapat ve içinden şu cümleyi fısılda. Rabbim, kapındaki o hırpani ulağı rıza ile kabul ettim. Cebimdeki darlığı, kalbimdeki varlığına vesile kıl. Eğer bugün o geçici güvencelerden sıyrılıp ruhunun o asil sesine kulak vermeye karar verdiysen, yorumlara yaz. Teslim oldum. Bu videoyu fırtınalı bir gönül taşıyan sevdiklerinle paylaş. Yalnız değilsin. Allah'a emanet ol.